Ev alırken dikkat etmeniz gereken üçüncü nokta. Evet, bu çok önemli diyorum ama gerçekten şimdi bu bahsedeceğim konu, eğer Austin'de ev almayı düşünüyorsanız ya da bu şehir hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız buradan Austin'e taşınacak olanlara sesleniyorum. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Harika bir konuyla birlikteyiz ve bence uzun zamandır beklediğiniz bir başlık. Austin, Texas'ta ev alırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bahsedeceğim bugün sizler için. Austin büyüyen bir şehir ve doğru mahalleyi seçmek, yeni bir ev satın almak kadar önemli. Bu videoda okul derecelerinden yürüme ve bisiklet skorlarına, sel bölgelerinden yaşam tarzına kadar ev alım sürecinizi kolaylaştıracak tüm bilgileri videoda bulabileceksiniz. Bu videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olup kanalıma destek vermeyi unutmayın. Eğer Austin'de ev almayı düşünüyorsanız ya da bu şehir hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu video tam size göre. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz arttıkça benim çekeceğim videoların da kalibresi artacak. Haydi bakalım güzel bir videoya başlayalım. Austin'de ev alırken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birincisi okul dereceleri. Neden önemli bu okul dereceleri? Çocuklu aileler için özellikle en kritik konulardan biri tabii ki başlı olarak. İkincisi ise iyi okul bölgeleri evin yeniden satış değerini artırıyor ve uzun vadeli bir yatırım avantajı haline geliyor. Bizim evimiz iyi puanlı okullara yakın olduğu için hep burada ev satın almaya, ev kiralamaya çalışıyorlar. Hatta yatırımcılar evleri satın alıyor, yüksek fiyattan başkalarına kiraya veriyorlar. Çünkü bu bölgede yüksek puanlı okul olduğu için çocuklu aileler çocuklarını oraya gönderebiliyor. Sizin bölgenizde değilse oraya gönderemiyorsunuz. Bazı konular, bazı istisnalar var tabii ki. Bunu ilerleyen videolarda size bahsederim. Austin'in en iyi okul bölgelerinden bahsedecek olursam, birincisi, telaffuzum yanlış olur diye aşağıya mutlaka belirteceğim, ENS ISD, Texas'ın en yüksek puanlı okullarından bazılarına sahiptir. İkincisi Round Rock, özellikle Kuzey Austin bölgesini tercih edilen bir okul bölgesi. Leander ISD ve Lake Travis ISD banliyö alanlarında yüksek kaliteli eğitim veren okullara sahiptir. Okul puanlarını greatschools.com ve niche.com üzerinden de bakabilirsiniz. Ben aşağıya ekranın altına olmadıysa açıklamaya mutlaka belirtirim. Ev satın almadan önce okul bölgelerini ve sınırlarını mutlaka doğrulayın. Çünkü bazı mahalleler yıllık olarak yeniden değerlendirilebiliyor Texas'ta. O yüzden buna çok dikkat etmenizi öneriyorum. İkinci dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi ise yürüme skoru. Neden önemli? Günlük yaşamınızı kolaylaştıran eczane, market, kafe, restoran gibi bölgelere yaya olarak ulaşmak burada Austin'de çok büyük bir avantaj. Hep videolarda bahsediyorum. Burası çok araba odaklı bir şehir diye. Araba kullanmadan yaşamını sürdürmeyi tercih eden insanlar için yürüme skoruna sahip bölgeler oldukça önem taşıyor. Austin'de en yüksek yürüme skoruna sahip olan bölgelerden bir tanesi Downtown Austin. Ofisler, restoranlar, barlar, marketler, yürüme alanlarını bulabilirsiniz. Kanalımdan diğer videolara da bakabilirsiniz Downtown'la ilgili. İkincisi, benim en sevdiğim bölgelerden biri South Congress. Canlı ve eğlenceli bir yürünebilir bölge. Biraz önce oradaydık. Aslında bu videoyu orada çekecektim ama ne park edecek ne de video çekecek sessizlikte bir bölge bulamadım. Kesinlikle çok kalabalıktı. Dikkatim dağılmasın diye eve geri geldim. Üçüncüsü ise The Domain. İnanır mısınız, inanılmaz mısınız bilmiyorum fakat gerçekten doğruyu söylüyorum. South Congress'ten sonra Domain'e geçtim. Domain'de video çekmeye başladım. Çok güzel bir restoranın önünde. Fakat çocuklar etrafımı sardı. Videoyu çekemeden buraya geldim. Gün batımını yakaladım. Güneş batmadan videoyu sizler için çekiyorum. Domain'de de restoranlar, mağazalar, eğlence mekanları, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Yürüme skorunu nereden öğrenebilirsiniz? Walkscore.com internet sitesini kullanarak her mahalle için yürüme skorunu öğrenebilirsiniz. Açıklamaya mutlaka bırakacağım. Yürüme skoru 80 üzeri olan bölgeler genellikle tamamen yürünülebilir alanlar. Bunu da size bildirmek istedim. Ev alırken dikkat etmeniz gereken üçüncü nokta, bisiklet kullanılabilirliği. Maalesef bu şehirde çok bisiklet kullanılabilirliği mümkün değil. Özellikle downtown'da her yerde inşaat var. Bisikleti bırakın, yürümeye bile alan bulamıyorsunuz bazen. Bisiklet kullanılabilirliği neden önemli? Austin bisiklet dostu bir şehir olarak biliniyor. Fakat son yıllarda bu biraz geride kalmış durumda.
anlamda trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bisiklet yollarının olması insanların bir yerden bir yere ulaşımı, işe gitmesi, okula gitmesi için gerçekten çok önemli. Eğer Austin'in kuzeyinde oturuyorsanız sabahları çocukların okula bisikletle gittiğini oldukça fazla görürsünüz. Bisiklet dostu mahalleler, birincisi Zilker bölgesi. Aslında South Congress'ten önce Zilker'a gittim. South Congress'ten sonra Domain'e gittim. Size şimdi birazdan Zilker'ın nasıl bir halde olduğunu göstereceğim. Bakın gittik, park etmek için bir saat harcadık ve tekrar South Congress'e, ondan sonra Domain'e nerede denediysek bugün video çekemedim. Çok kalabalıktı. Şehir merkezi ve Lady Bird Lake'e yakın bisiklet yolları mevcut. Gerçekten Zilker bölgesi bisiklet için harika bir bölge. Hyde Park sessiz ve güvenli bisiklet alanları var. Kesinlikle kafanız rahat olabilir. Üçüncüsü ise Miller. Yeni gelişmiş mahallelerden bir tanesi ve bisiklet yollarının iyi olmasıyla da tanınıyor. Bunu nereden öğrenebilirsiniz bisiklet kullanılabilirliğini? Austin Bicycle diye bir app var. Paylaşım programını kullanarak şehirlerde kolayca bölgelerde gezinebilir ve puanlarını öğrenebilirsiniz. 70 üzeri skor alan bölgelerde genellikle bisiklet dostu oluyor. Bunu da size belirtmek istiyorum. Bir diğer konu ise ulaşım ve trafik. Neden önemli? Austin'de trafik gerçekten çok büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Buradan Austin'e taşınacak olanlara sesleniyorum. Trafiği gerçekten göze alın. Oturduğunuz yeri çok iyi araştırın ve yolunuzu, işinizi ona göre ayarlayın. İşinize veya okulunuza yakın bir konum seçmek yaşam kalitenizi bu şehirde gerçekten çok fazla artırır. En iyi ulaşım olanaklarına sahip mahalleler ise Downtown Austin. Eğer orada bir yaşam kurduysanız hiçbir sorun yaşamazsınız. North Austin, The Domain ve Arboretum etrafında geçiyor. Oralarda kendi yaşam alanlarına sahip. Eviniz, işiniz birbirine gerçekten çok yakın olabilir. Kuzeyde kaldığı için downtown'a inmediğiniz sürece trafikte çok bir problem yaşamazsınız. Bir diğeri de East Austin. Uygun fiyatlı konutlara, şehir merkezinin kolay erişimine sahip. Bu konuda araştırma yapabilirsiniz eğer isterseniz East Austin hakkında. Cap Metro toplu taşıma sistemlerine yakın bölgelerde oturuyorsanız buraları kullanabilirsiniz. Elverişli olabilir. Ama eğer buraya yakın oturmuyorsanız kesinlikle araba odaklı bir yaşantınız olacak. Austin Project Connect adlı yeni toplu taşıma planı gelecekte bazı mahallelerin değerini artırabilir. Bu bölgelere bakarak internetten nerede bulacağınızı bilmiyorum ama bulursam aşağı mutlaka bırakırım. Belki bu projelere yakın yerlerden de ev alıp fırsatı çevirebilirsiniz. Bir diğeri ise çevresel faktörler. Bu neden önemli? Austin'de bazı bölgeler yüksek sel riski taşıyor. Bilmiyorsanız bunu da buradan öğrenmiş oldunuz. Ayrıca yangın riski olan bölgeler de var. Burası çöl değil, yemyeşil bir şehir. Baştan aşağı her yeri ormanlık alan, şehir merkezinden en kuzeyine, en batısından en doğusuna kadar tamamen yeşilliklerle dolu bir şehir. Dikkat edilmesi gereken bölgeler Barton Creek ve Colorado River çevresi yüksek sel riski taşıyor. Batı Austin ve Hill Country bölgesi. Hill Country benim çalıştığım yer. Oralara yakın bir yerde çalışıyorum. Yaz aylarında yangın riski diğer bölgelere göre daha yüksektir. Bu konuda dikkat etmenizi mutlaka öneriyorum. En azından ev alırken evinizin çevresini araştırabilirsiniz. Bu size biraz da yardımcı olabilir. FEMA'nın sel haritalarını kontrol ederek bu bölgeleri görebilirsiniz internet sitesinde. Yangına dayanıklı, peyzajlı ve sigorta seçenekleri hakkında da mutlaka satın alacağınız yerden bilgi almanızı öneriyorum. En önemli noktalardan bir tanesi yaşam maliyeti ve vergiler. Austin'de emlak vergileri bölgelere göre değişiyor ve bazı bölgelerde gerçekten çok yüksek olabiliyor. Birazdan bahsedeceğim neresi olduğu. En düşük ve en yüksek vergiye sahip bölgelerden bahsedecek olursam Travis County şehir merkezi ve çevresi oluyor. Vergiler burada daha yüksek. Williamson County ise Austin'in kuzeyi ve vergi oranları aşağı göre çok daha düşük. Mesela Travis County bu Lake Travis vesaire o bölgeleri bayağı içinde barındırıyor. Vergiler aynı size'da bir ev alsanız bile kesinlikle çok fark ediyor. Ev alırken vergi oranlarını mutlaka kontrol edin. Çünkü bazı mahallelerde yıllık maliyetleri beklenenden gerçekten yüksek olabiliyor. Enerji verimli evler alırsanız mesela güneş enerjisi vesaire bu tarz enerjiler düşük elektrik faturalarını sizi mutlu edebilir. Çünkü yazın gerçekten klimaya ödediğiniz fatura inanılmaz fazla. Bunu bir kullanıcı tecrübesi olarak dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Evinizin tepesine bir solar paneli her şeyi rahatlatır. Emin olabilirsiniz.
Bir diğeri ise olanaklar ve yaşam tarzı. Bu neden önemli? Herkes farklı bir yaşam tarzına sahip doğal olarak. Bazı mahalleler eğlence ve gece hayatı, bazı mahalleler ise sessiz ve aile dostu olabiliyor. Eğlenceyi seven biriyseniz, eğlenceyi 7/24 isteyen birisiyseniz mesela kuzey size biraz sıkıcı gelebilir. Austin'de popüler mahallelerden bahsedecek olursam eğer, South Lamar ve East Austin genç profesyoneller için harika, bence en mükemmel bölge. Westlake Hills ve Austin'in West batı tarafı gerçekten lüks ve aile dostu. Pflugerville ve Cedar Park daha uygun fiyatlı banliyö ve yaşam fırsatları sunuyor. En sevdiğim bölgelerden bir tanesi. Ev alacaksanız, uygun fiyata güzel bir ev arıyorsanız buralara bakabilirsiniz kesinlikle. Sizi yanıltmaz çok fazla. Günlük ihtiyaçlarınıza uygun olanakları olan mahalleleri seçmenizi tavsiye ediyorum burada. Bazı bölgelerin suç oranlarını, parklarını ve marketlerini de araştırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yaşam alanınızı oluştururken bunlar da önemli noktalardan bir tanesi. Evet, bu çok önemli diyorum ama gerçekten şimdi bu bahsedeceğim konu inanılmaz önemli. Yeni yapılar ve eski evler arkadaşlar. Yeni evin avantajları enerji verimli tasarım ve daha az bakım masrafı. Burada taşındığınızda kesinlikle evin bakımını mutlaka yapılmış olsun. Evi bir kere, iki kere, üç kere kontrol ettirin almadan. Ondan sonra evin içine girin. Eğer bir bakım masrafı çıkarsa taşındıktan sonra size bu gerçekten canınızı çok ama çok yakabilir. Daha büyük açık konseptli yaşam alanları sunuyor yeni evlerin avantajlarında. Eski evlerin avantajlarından bahsedecek olursam şehir merkezine daha yakın konumda olabiliyorlar. Mesela Pflugerville biraz daha uzak, dışarıda yeni kurulan bir yaşam alanı. Fakat Downtown Austin'de evler daha eski ve şehir merkezine yakın. Bu tercih tamamen kişiye göre değişebilir. Aynı zamanda eski evlerin avantajları daha büyük araziler ve benzersiz mimari tarzları oluyor. Eski evler gerçekten burada eski o izlediğiniz Dallas filmlerindeki gibi olabiliyor. Büyük kolonlar var evlerin önünde falan. Çok cool gözükebiliyor ama dışı seni, içi beni yakabiliyor. Evi almadan önce eğer ev kullanılmış bir evse, sıfır değilse kesinlikle evi inspection'a sokuyorsunuz zaten. Buraya geldiğinizde onu göreceksiniz. 1, 2, 3 çok detaylı inspection yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer yeni konut projelerini tercih ediyorsanız HOA yani Homeowners Association ücretlerini mutlaka kontrol edin. Aynı apartman aidatı gibi burada büyük bir mahalle bölgesi var. Burada Homeowners Association evinizle ilgili mesela ön tarafta çiminizi biçmediniz, kötü gözüküyor, size uyarı gönderebiliyor. Eğer bunlarla ters düşerseniz şimdiden söyleyeyim, inanmayabilirsiniz ama gerçek. Eğer Homeowner Associations yani bölgenizdeki o yönetici konumunda olan insanlarla ters düşerseniz evinizi gerçekten elinizden alabiliyorlar. O yüzden kapınızın önünü çiminizi her zaman biçili ve düzenli olacak. Arka bahçenize bu çitlerinizden daha yüksek bir yapı yapmak isterseniz onlardan izin almanız gerekiyor. Evinizle ilgili herhangi bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman Homeowners Association'dan izin alacaksınız. Tabii bunun bir maliyeti var. Taşınırken Homeowners Association aylık maliyetlerinde gözden geçirebilirsiniz. Çok yüksek rakamlar değil ama bazı bölgelere gerçekten fark edebiliyor. Son olarak söylemek istediklerim, ev alırken sadece fiyatı değil, yaşam tarzınızı mutlaka düşünmenizi tavsiye ediyorum Austin'de. Okul, ulaşım, çevresel faktörleri de göz önünde mutlaka bulundurun. Bütçenize uygun, en uygun mahalleyi seçmek için detaylı araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Sorularınız olursa, eğer görmek istediğiniz farklı videolar olursa lütfen aşağıya belirtin. Ben de size bunları mutlulukla bildiğim derecede paylaşırım elimden geldiğince. Havada karardı artık. Daha fazla karanlıkta kalmamak için videoyu bugünlük burada bitireceğim. Bugün Texas'ta ev alırken dikkat etmeniz gereken konuları sizle birlikte inceledik ve bahsettik. Umarım bu bilgiler sizin için bir rehber olmuştur ve doğru evi bulmanıza yardımcı olur. Eğer bu video işinize yaradıysa lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi aşağıda benimle paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Yaptığınız her bir yorum bir başkasına videomun ulaşması için bana çok büyük bir destek anlamına geliyor. Son olarak size söylemek istediğim küçük bir not var. Doğru karar almak iyi bir araştırma ile başlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.